Şimdi ben bu konuda aslında biraz bilgilendirici bir video çekmek istiyordum. Çünkü bu alana ilk defa başlamak isteyecek, yani robotik yapmak isteyecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve belki nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Ve ben de birazcık bir yollardan geçtim. Ama hala tabii çok iyi değilim. Bir dakika, camları kapatmalıyım bence. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, one eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Şimdi tabii dediğim gibi robotik konusunda insanların belki nasıl başlayacağını tam olarak bilemeyebileceklerini düşündüm. Çünkü ben de tam olarak aynı basamaklardan geçtim. Hala geçiyorum. Ama bence bu alanın en iyi özelliklerinden bir tanesi kendinize tamamen kendi başınıza öğretebilecek olmanız. Yani ben tabii birazcık destek aldım mı kurumlardan, okuldan aldım. Ama bunlar hani hepinizin de alabileceği destektir. İşte böyle ücretsiz eğitimleri kovaladım falan filan. Okulda robotik kulübüne katılmaya çalışmıştım. İşte okulun robotik kulübü de sınavla alan bir şey çıktı. İlk 2 sınavı geçtim, sonuncuyu geçemedim. That's rough, buddy. Böyle bir sıkıntılı durumlar oldu ama hani gerçekten yapmak istediğim bir hobiydi. Uğraşmak istediğim bir şeydi. Hatta belki büyük ihtimalle ileride çalışmak istediğim bir alan aynı zamanda. O yüzden özellikle bu karantina döneminde başlamak istedim robotiğe. Kendime robot öğretmeye, robot yapmayı öğretmeye. Tabii ki herkesin farklı yönleri, kendi fikirleri, kendi yolları olabilir bu konuda. Ben nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi öncelikle bence en önemli şeylerden bir tanesi, daha doğrusu en önemli şey elektronik konusunda biraz bilgi sahibi olmak. Yani ben tabii bir sürü şu an mühendislik okuyorum ama gerçekten yani çok uzun süre hiç şey yapamadım. Alıp bir devre kuramadım, bir led yakmayı, çoğu şeyi öğrenemedim diyeyim. O yüzden ilk önce bence birazcık kendinize şöyle bir breadboard tarzı bir şey alın. Ve küçük ledleri yakmayı öğrenin. Motorları çalıştırmayı öğrenin. İşte hani böyle insana yapınca büyü yapmışsın gibi geliyor. İşte bu ledi buraya koyuyorsun, işte direnç bağlıyorsun. Ondan sonra kablolarla bir şeyler yapıyorsun. Kabloları birbirine bağlıyorsun. Şu an kablo arıyorum işte birazcık örnek göstermek için. Ve işte bu led yanıyor. Ondan sonra mesela motorunuzu çalıştırın ilk defa böyle elektrik yani pilden motora güç verince elektrik ile motorun nasıl çalıştığını bir görün. Bence bunu yapınca insan böyle bir şevke giriyor. Oo neler yaptım ya falan moduna giriyorsun ve bence çok güzel bir adım. Yani elektronikle yavaş yavaş içli dışlı olmaya başlamak çok iyi bir adım diye düşünüyorum. Bunları kullanın kesinlikle. Elektronik iyi bir şey. Tabii No shit. şu an hani tam sadece işte dedim ki bir led yakın, bir motorunuzu çalıştırmayı öğrenin falan. Hani daha hiç kodlu, Arduino'lu bir şey söylemedim. Çünkü bence çok önemli. Özellikle işte pratiği olmayan bir insanın bu konularda, el becerisi daha önce olmayan bir insanın bunlara birazcık işte böyle başlaması, kendi devrelerini kurması çok önemli ki yani mesela şöyle bir şey yapmıştım geçen. Bunda hiçbir şey gerekmiyor tabii henüz. Tam kabloları hazır değil ama işte sadece pil bağladım. Şu motor çalışıyor. İşte bu hareket eden bir araba gibi bir şey olacak mesela. İşte bu da kafasında dönecek falan. Henüz yapmadım. Bitmemiş bir proje bu da. Ama hani oyuncak gibi böyle minik projeler de hani iyi olabilir. Tabii henüz başlamadınız bu gerçekten bir kodlama yapmaya ya da bir şeyler gerçekten istediğiniz hareketi yapmasını, istediğiniz sensörleri algıladığınız bir çok kötü konuşuyorum biliyorum. Özür dilerim. Ondan sonra bunlara başlayabilirsiniz. Devre
kurmak dedim. Elektronikle biraz ilgilenmek dedim. Çok faydalı olacak. İkincisi tabii ki artık birazcık minik kodlar yazabilirsiniz. İşte bu yaktığınız ledleri işte bir saniye aralıkla yaksın, dursun. İşte motorunuz işte şu kadar aralıklı dursun, çalışsın. Saniyede belli aralıklarla dönsün gibi şeyler yapmaya başlayabilirsiniz artık. İşte internetten minik robot projeleri yapmaya başlayabilirsiniz ama bunun için en önemli şey Arduino. Tabii. İnsanlar farklı şeyler de kullanıyor bunun için. İşte evde tek başına kendisi pik basanlar var. Ondan sonra Raspberry Pi kullananlar var ama bana gerçekten en faydalı, en kolay erişilebilir Arduino geldi. Bir Arduino Uno'nuz olsa çoğu projenizde işinizi görür diye düşünüyorum yani. Çok güzel bir başlangıç kiti ve internette çok fazla kaynak var. Çok mesela tam olarak istediğiniz bir projeyi bulamasanız bile benzerini buluyorsunuz ve bu da size faydalı oluyor diye düşünüyorum. Yani her türlü Arduino'nun yeni başlayanlar için elektroniğe, robotiğe faydalı olacağına inanıyorum. Henüz ben de tabii birazcık Raspberry Pi ile çalıştım. Ama onun dışında ben de Arduino dışında bir şey yapmadım. Ama şu an çok memnunum Arduino ile çalışmaktan. Tavsiye ederim. Arduino'suz no asla. Ve tabii bu daha farklı bir zevk oluyor yani. Sonuçta bu bilgisayara yazdığınız kodu robotunuza ileten, robotun istediğiniz hareketlerini yapmanızı sağlayan bir parça. Şu an hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar için anlatıyorum ya da yeni başlamak isteyenler için. O yüzden Arduino kullanın yani. Ve kullandıktan sonra tabii minik projeler yapmaya başlayabilirsiniz. Çok önemli bir şey olarak sensörleri kullanabilirsiniz. Artık sensörleri kullandıktan sonra bence bayağı robot yapma olayına girmişiz gibi geliyor bana. Yani şöyle şeyler. Mesela bu bir mesafe algılayıcı, ultrasonik sensör. İşte bu bir manyetik alan algılayan sensör. Bunlar çevrenizdeki mesela bu manyetik alanı bir mıknatısı algılayıp şey yapabiliyor. Komut verecek işte veriyor Arduino. Arduino veriyor zaten işte mıknatıs algıladığında, manyetik alan algıladığında dur diyorsun mesela. Ya da bir led yak diyorsun. Ya da işte ses çıkar diyorsun. Hani buzzer kullanabilirsiniz ses çıkarmak için. Çok fazla imkan var. Çok fazla kullanabileceğiniz, yapabileceğiniz şey var bu konuda. Çayımı içeyim. Bence en başta söylemem gereken şey şuydu ki ben de bayağı önceden başladım buna. Tam olarak ya mesela benim gibi şey istiyorsanız böyle gerçekten elinize bir robot almak işte böyle şirin bir şey yürüsün etsin istiyorsanız robotunuzun dışını, şasisini falan yapabileceğiniz güzel malzemeler bulmak ve onları kullanmayı öğrenmek de çok önemli. Ben işte lisedeyken hani annem bana bu konuyla biraz ilgileneceğim falan gibi durunca işte şey almıştı. Şöyle şeyler, Legolar mesela. Bunları şey yapabiliyorsunuz. Çivileyebiliyorsunuz, birbirine monte edebiliyorsunuz. Çok tatlı bir şey yapmıştım. İşte mesela bunun bir robotun yüzünün olmasını düşünüyordum falan. Böyle şeyleri kullanınca aslında hani tamam yaratıcılık olarak da çok iyi ama aynı zamanda şey yapmış olmayı öğreniyorsunuz. İşte mesela ağırlık merkezlerini dengelemeyi. İşte neyi nereye koysam bu gider. Çünkü mesela yanlış bir yere koyuyorsunuz. Motor böyle tak 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 yandan gidiyor. Gitmiyor yani. Kötü oluyor. Böyle şeyleri öğrenmek. İşte arkası mesela daha ağır oluyor. Çekemiyor robot. Böyle şeyleri öğrenmek için işte bu tarz bir kit kullanabilirsiniz. Bunun adı Robotist. Daha önce söyledim büyük ihtimalle. Tabii böyle bir şey kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela bu işte genelde bu tarz bir şey kullanılıyor robotun altı için. Hem de işte burada çiviler falan koymak için çok ideal. Bunu da kullanabilirsiniz bu tarz bir şey. Tamamen kendiniz kartonlardan yapabilirsiniz. Şu poşetten çok saçma bir proje yaptım yani. O yüzden yapabileceğiniz çok fazla şey var. Sadece güzel malzemeler bulmaya özen gösterin. Bütün malzemelerin hepsini bir anda sahip olmanıza gerek yok. Bende çoğu hala yok. Ve hepsini böyle çok yavaş başladım. İlk başladığımda hiç Arduino dahi yoktu zaten. Şöyle garip bir elektrik motorum vardı. Nerede hatta göstereyim. Şu an öldü tabii artık. Bu böyle dönüyordu. Ben de bunu işte böyle dönüyor diye buna şey yapıyordum.
Döndüğü için onun dönme kuvvetini kullanarak yürümesini sağlıyordum işte birkaç robotumsu şeyin. Tabii onlara robot denmiyor. Robot olması için çevreyi algılayıp bir yanıt vermesi gerekiyor elinizdeki malzemenin. Ondan sonra bunu yaptık. Şimdi tabii bunları yapıyorsanız yavaş yavaş hani başlamışsınızdır olaylara. 2 tane çok önemli malzemeden bahsedeceğim. Bir tanesi silikon tabancası. Gerçekten robotik projelerinizde hayat kurtarmak için birebir bir şey. %100 kullanın. İşte buraya silikon takıyorsunuz ve bekletiyorsunuz bunu uzun süre. Ve çok güzel bir yapışma kuvvetiyle işte bu şase dediğimiz şeyleri mesela birbirine yapıştırabilirsiniz. Robotun gövdesini yapmada falan çok faydalı. Robotik projelerinde, elektronik projelerde genel olarak. Hatta robotik, elektronik değil. Babam mesela bunu ahşap projelerde falan da kullanıyor işte. Öyle konularda da çok başarılı. Yani birazcık böyle üretim, makerlık gibi şeylerle ilgilenen herkesin kullanabileceği bir şey. Önemli diyorum. Ondan sonra ikinci şey de lehim tabii ki. Bebeğim. Çok seviyorum lehim yapmayı. Tabii hiç iyi bakmadım. Bunları işte temizlemem gerekiyor falan aslında. Yani işte daha güzel çalışsın diye. Ama hayat kurtarıyor gerçekten. Mesela işte kablonuz kopuyor, bir şey oluyor. Motorlara kablolar eklemeniz gerekiyor. Böyle durumlarda lehim kullanmak çok önemli. Ama bunun için bir eldiven, 2 eldiven kullansanız çok faydalı olur sizin için. Önce iş güvenliği arkadaşlar her zaman. Birazcık anneanne bölünmesi yaşadı videom ama zaten sonuna gelmiştim. En son lehimi anlattım. Lehim yapmayı da öğrenirseniz çok faydalı olur sizin için. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar şu an için. Giriş olarak daha buna benzer videolar atabilirim daha sonra tekrar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.